Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bir çırpıda hazırlayacağınız çok kolay bir börek hazırladım. Ben börek yapmasını bilmiyorum diyen herkes bunu yapabilir. Buna emin olabilirsiniz. Denediğinizde iyi ki denedim, yaptım diyeceksiniz. Enfes bir börekle sizi tanıştırıyorum. Evet, şimdi buyurun bu enfes böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak üzere öncelikle suyumu tencereme alıyorum. Tabağıma alıyorum, pardon. 4 su bardağı ılık su tabağıma aldım. 2 çorba kaşığı da sirkemi alıyorum. Benim sirkem evde yapılan sirke, evde kendim yaptığım sirkem. Elma sirkesi kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Artık unumu dahil etmeye başladım. Bu arada arkadaşlar, isterseniz bunun yarım ölçü de yapabilirsiniz. Evet, şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bundan sonra dikkatli un kullanımına başlıyoruz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle ele yapışmayan, bakın ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamurum oldu. Üzerini kapatıp 20 dakika dinlendireceğim. Evet, 20 dakika hamurum dinlendi. Şimdi tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu üzerine alıyorum. Hamurumu unun üzerine aldım. Bezeleri ayıracağım. Evet, bezelerimizi oluşturuyoruz artık. ...24 tane bezemi oluşturdum. Tezgahımın bir kenarına bir miktar un serptim. Bezelerimi üzerine alıyorum. Bu arada şunu da belirteyim. 9,5 su bardağı un kullandım. Bezemin altına üstüne un alarak açıyorum. Evet, kafi derecede açtım. Böyle kenara alıyorum. Yine altına üstüne un alarak diğer bezemi de aynı şekilde açıp kenara alıyorum. Bezelerimin tamamını açtım. Şimdi erittiğim tereyağı ve sıvı yağ karışımından tabağımın tabanına biraz sürüyorum. Evet, 200 gram tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanmış oluyoruz. Hamurumun hiçbir yerini boş bırakmıyorum. Her yerini yağlıyorum. Evet, ikinci hamurumu da tam üzerine denk gelecek şekilde koydum. Onu da yağlıyorum. 24 tane hamurum vardı. 3 tane 8 aralarını hazırladığım yağla yağlayarak üzerini kapattım. Şimdi yarım saat dinlendiriyoruz. 1 tane soğanımı doğradım. 2 çorba kaşığı sıvı yağda biraz kavuruyorum. Evet arkadaşlar, sıvı yağ dedim. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve yarım kilo kıyma
da dahil ettim. Tuz ve baharatlarını da dahil ediyoruz. Evet, şimdi ocaktan alıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Bir çorba kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Tezgahımı yağladım. Yarım saat beklettiğim hamurlarımı tezgaha alıyorum. Ortadan kenarlara doğru şöyle hafif hafif bastıra bastıra açıyorum. Arada da şöyle çekiyorum. Hamurum çok güzel. Şöyle çeke çeke ara ara elimizle şöyle tartaklaya tartaklaya ittire ittire güzelce açtık. Şimdi sıvı yağla yağladım, tepsime götürüyorum. İyice yerleştirelim. Evet. Birinci aşamayı tamamladık. Hazırladığım kıymadan ikiye böldüm. Yarısını bu bölüme koyuyorum. İyice yayıyorum. Evet, bu şekilde iyice yaydım. İkinci grubu da tezgahıma aldım. Yerinde kalan, tabanda kalan yağları da üzerine yayıyorum. Yine ara ara böyle bastırarak, ara ara çekerek açacağım. Büyüteceğim. Evet, güzelce açtım yine. Şimdi tekrar tepsime götürüyorum. Evet, şöyle koydum. Şöyle güzelce üzerine örtüyorum. Bunu iyice yerleştirdim. Şimdi iç malzemenin diğer ikinci bölümünü de ikiye ayırmıştık. Onu da buraya yiyeceğim. Evet, üçüncü sekizli grubumu da açmaya başladım. Evet, arkalı önlü çevirerek böyle açıyoruz. Evet, bunu da katlayarak böyle götürüyorum. Şöyle açalım. Yerleştirelim. Güzel bir kıymalı böreğimiz oldu ama bu böreği ıspanaklı da yapabilirsiniz. Ispanaklı da çok güzel oluyor. Tamamını bitirdik. Şimdi dilimliyoruz.
Üzerini sıvı yağla yağlıyorum ve fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Evet, şimdi fırına götürüyorum. Böreğim fırından çıktı. Şöyle çıtırtıyı duydunuz. Hem kolay hem lezzetli. Çıtır börek isteyenler için çok ideal. Evet, şöyle. Şurada kesin. Evet, nefis bir börek. Gördüğünüz gibi katları sayılıyor. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.